Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostlarım. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çin cennet ağacı ya da Latince adıyla Ailanthus altissima kokar ağaçgiller yani Cimarubaceae ailesi içinde yer alan yaklaşık 10 farklı türü içeren Ailanthus cinsinin en yaygın tanınmış üyesi Çin kökenli yaprak döken ve hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Türkçede de tıpkı Çince'de olduğu gibi kokar ağaç adıyla tanınan bitkiye farklı dillerde cennet ağacı ya da Çin sumağı gibi isimler de verilmiştir. Ağacın yakın akrabası olan ve tıpkı kendi türündeki ağaç türleri gibi acı kimyasal bileşikler içeren acı ağaç ya da Quassia amara'yı daha önce bitki günlüğümde beraberce tanımıştık. Bitkinin adı olan Ailanthus adı Endonezya'daki Ambon dilinde yer alan göğe ya da cennete uzanan ağaç anlamındaki Ailanthus sözcüğünden türetilmiştir. Altissima ise Latince çok uzun ya da en uzun anlamına gelir. Çin cennet ağacı uygun şartlarda 30 metreye kadar uzayabilen bir ağaçtır. Türkçedeki kokar ağaç adı ise ezilen yaprak ve erkek çiçeklerinin keskin kötü kokusu nedeniyle konmuştur. Botanik camiası ağacı 1740'larda bir örneğin Çin'den Avrupa'ya Fransız Cizvit rahip ve doğa bilimci Pierre-Nicolas d'Incarville tarafından gönderilmesiyle tanınmıştır. Ağacın bilimsel sınıflandırma süreçlerinde Philip Miller ve Bernardo Jussieu önemli rol oynamıştırlar. Çin cennet ağacına bugün dünyanın ılıman iklim kuşağında yer alan birçok ülkesine rastlayabilirsiniz. Hatta inanması güç ama ağaç 18. ve 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'nın farklı kentlerinde süs ağacı olarak da kullanılmıştır. Fakat günümüzde bu ağaç kesinlikle tercih edilmiyor. Çünkü ağaç kuraklığa dayanıklı, şehirdeki hava kirliliğine karşı yüksek toleranslı, tuzlu, kirli ve fakir topraklarda bile yaşayabilen oldukça güçlü istilacı bir özellik gösterir. Onun genellikle yol kenarlarında, terk edilmiş evlerin bahçelerinde, demiryolu civarında ya da şehir içindeki parklarda kendiliğinden yetiştiğini görebilirsiniz. Hatta Çin cennet ağacı birçok ülkede zararlı istilacı tür olarak kabul edilir. Ağaç oluşturduğu kökleriyle kaldırımları çatlatıp binaların temellerine bile zarar verebilir. Çin cennet ağacı kötü kokulu büyük bileşik yapraklara ve ağır ve keskin kötü bir koku yayan sarımsı yeşil salkım halinde çiçeklere sahiptir. Bu kokuyu kimileri bozulmuş balık, ter kokusu ve yanık yer fıstığı karışım bir koku olarak tanımlar. Gençken grimsi renkte gövdesinde, yaşlandıkça çatlaklar oluşturur. Kırmızımsı kahverengi kanatlı meyveleri yani samaraları rüzgarlar sayesinde çok uzaklara taşınır. Ağaç Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçeklenir ve tohumlarını sonbaharda olgunlaştırır. Bu tohumlar kış boyunca ağaç üzerinde kalabilir. Çin cennet ağacının ömrü ortalama 50 yıl civarındadır. Ağaç, bağ ve tarım zararlısı istilacı bir tür olan Lycorma delicatula yani benekli fener böceğin üzerinde çoğaldığı bir bitkidir. Yanı sıra Çin cennet ağacı yetiştiği bölgedeki diğer bitki türlerinin büyümesini engelleyen bir tür kimyasal salgılar. Bu nedenle biyolojik çeşitliliği azaltabilen bir tür olarak sevilmez. Arılar bu ağacın çiçeklerinden bal üretebilir fakat tazeyken bu balın da kötü kokulu olduğu, dinlendirildikçe kokusunun düzeldiği bilinir. Ağaç ölümcül bir zehir barındırmaz ama öz suyunun içerdiği acı kimyasallar cilt tahrişine, alerjik kaşıntı ve döküntülere yol açabilir. Geçmişte geleneksel olarak ağacın kabuğu yara tedavilerinde kanı durdurucu, bağırsak hastalıklarının tedavilerinde parazit giderici olarak kullanılmıştır. Günümüz modern tıbbında kullanılmamaktadır. Ağacın kırmızı meyveli bir formu olan Erythrocarpa ve Pendulufolia kültür formları süs ağacı olarak kullanılabilir. Fakat türün istilacı özelliği nedeniyle bu türlerin dahi üretimi ve ticareti sınırlandırılmıştır. Ağacın hafif ve düşük kaliteli odunu da ormancılık açısından değer taşımaz. Fakat bazı ülkelerde ambalaj ya da kağıt hamuru üretiminde kullanılabilir. Ağacın üzerinde yaşayan Samia cynthia yani Ailanthus ipek böceği veya Hint ipek böceği de bir tür fazla değerli olmayan ipek türünün yani Ailanthus ipeğinin üretiminde kullanılır. Çin kültüründe Çin cennet ağacı dayanıklılık, zor koşullarda yaşam, inatçılık gibi kavramları sembolize eder. Batı kültüründe ise yoksul mahallelerin ağacı ya da terk edilmiş mekanların ağacı olarak görülür. Modern halk geleneklerinde ağaç nadiren de olsa korunma, hayatta kalma ya da istenmeyeni uzak tutma büyülerinde kullanılır. Rüyada bu ağacı görmek, beklenmedik, kontrolsüz bir olayın gerçekleşeceğine, bastırılmış ya da unutulmuş bazı sorunların yeniden geri geleceğine yorulur. Çin cennet ağacı böyle pek sevilmeyen bir ağaç türü olsa da A Tree Grows in Brooklyn ya da Bir Genç Kız Büyüyor adıyla Türkçeleştirilen Amerikalı yazar Betty Smith tarafından yazılmış
1943 tarihli bir romana da konu olmuştur. Amerikan edebiyatının klasikleşmiş yarı otobiyografik romanlarından biri olan bu eser, 20. yüzyılın başında Brooklyn'in yoksul mahallelerinde büyüyen genç bir kızın dokunaklı yaşam öyküsünü anlatır. Roman 1912 yılında Brooklyn'in göçmen ve işçi sınıfı mahallesi Williamsburg'da başlar. Ana kahraman Francie Nolan, hayal gücü geniş, okumayı çok seven hassas bir kız çocuğudur. Francie gururlu ve çalışkan annesi Katie, alkolizme teslim olmuş ama sevgi dolu müzisyen babası Johnny ve kardeşi Neil ile birlikte derin bir yoksulluk içinde yaşar. Hikaye Francie'nin çocukluğundan genç kızlığına uzanan süreçte yaşadığı zorlukları, aile içi bağları, yoksulluğun getirdiği acıları ve eğitim yoluyla bu hayattan sıyrılma çabasını ele alır. Kitap anlattığı dönemin göçmen mahallelerindeki ağır yaşam koşullarını romantize etmeden tüm çıplaklığıyla gösterir. Francie için kütüphaneler ve kitaplar içinde bulunduğu dünyadan kaçış ve daha iyi bir gelecek kurma biletidir. Anne ve babanın kusurlarına rağmen aile içindeki koşulsuz sevgi ve dayanışma ön plandadır. Romanın adı ve en önemli sembolü Francie'nin evinin arka bahçesinde betonların arasında en zor şartlarda bile büyümeye devam eden bir Çin cenneti ağacıdır. Bu ağaç tüm imkansızlıklara, yoksulluğa ve zorlu çevre koşullarına rağmen hayata tutunan, serpilen ve güzelleşen Francie Nolan'ın ve Nolan ailesinin sembolüdür. Yayımlandığı dönemde muazzam bir başarı elde eden bu kitap, 2. Dünya Savaşı sırasında cephedeki Amerikan askerlerine en çok dağıtılan ve okunan romanlardan biri olmuştur. 1945 yılında ünlü yönetmen Elia Kazan tarafından sinemaya da uyarlanarak filme dönüştürülen bu roman, o yıl Hollywood'da büyük bir başarı da yakalamıştır. Yani kötü kokusuna rağmen bir sanata ilham kaynağı da olmayı başarmıştır Çin cennet ağacı. Bazı Kuzey Çin halk inanışlarında Çin cennet ağacı kötü ruhların sevmediği ağır kokulu ağaçlardan biri olarak kabul edilir. Ev çevresine dikilmesinin kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır. Dağcılıkta bu ağaç işe yaramazlığın getirdiği gizli fayda ve özgürlük felsefesiyle sembolize edilir. Günümüzde birçok Avrupa ülkesinde tarihi yapılara zarar verdiği, taş duvarları bile çatlattığı bilinen bu kent istilacısı ağaç, kontrol ve imha programlarına alınmıştır. Bakalım bu savaşın da kazananı insan mı yoksa doğa mı olacak? Hep beraber göreceğiz bitki dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol çiçekli günler.